eBay Dropshipping bitti. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde hesaplarınız kapanmadan nasıl doğru bir şekilde hesabınızı ilerletebilirsiniz? Bu video içerisinde bunları göstereceğim. Bu video çok önemli. Kanala abone olarak böyle güzel içerikleri tekrar izleyip doğru bir şekilde hareket ederseniz bu süreçten etkilenmeyeceksiniz. Peki bugünün konusu ne? Bugünün konusu İngiltere'de nasıl bir banka hesabı açarsınız İngiltere'de yaşamadan? İngiltere'de nasıl bir işletme hesabı yani bir şirket kurabilirsiniz? Çünkü bunlar gerekecek artık bundan sonra. Bu da aynı şekilde Türkiye'de ya da farklı ülkelerde yaşayarak. Ve en önemlisi de Amazon tarafından dropshipping'i bitirmek için Bluecare ve Aqualine gibi maillerinize e-mail tarafından eBay'den gönderildiyse bu problemi nasıl aşarsınız? Bunları adım adım sizlere yapmanız ve yapmamanız gerekenleri anlatacağım. Hazırsanız lafı uzatmayalım. Bilgisayarın içerisinde sizlere nasıl yapılacağını göstereyim. Her şeyden önce yorumlarda eBay yazdığınız takdirde arkadaşlar buradaki ücretsiz eBay, Amazon, Etsy ve diğer internetten para kazanma ile ilgili olan kurslara ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun sevgili arkadaşlar. Buralardan bunlara ulaşabilirsiniz. İlk önce başlayalım. İngiltere'de nasıl banka hesabı açarsınız? Günde 100'den fazla soru geliyor ve ben her seferinde aynısını söylüyorum. Para kazanma kutusunu al, orada açıklamasını yaptım. Buradaki eğitimde var. Fakat çoğu arkadaş sadece buradaki süre içerisinde nasıl yapılacağını bilmiyor. Ben de şimdi uygulamalı olarak gösteriyorum. Yapmanız gereken, içerisinde bu dosyanın banka diye bir bölüm var. Hatta bunu banka yazalım. Şimdi banka bölümüne geldiğinizde İngiltere için yapıyorsak Airwallex sitesine geliyoruz. Airwallex sitesine geldikten sonra arkadaşlar bu bize İngiltere'de, Türkiye'de yaşasak dahi banka açmamızı sağlıyor. Şu arkadaş PNR'e bağlayamıyor, farklı sonuçlar yaşıyor. Bu banka sizin burada business bir şekilde işlem yapmanızı sağlıyor ve görmüş olduğunuz gibi farklı kurlarla da ödeme alabiliyorsunuz. Ayrıyeten de kartla da sahip olabiliyorsunuz. Ve çok kolay ve basit bir şekilde bu süreçleri yapabiliyorsunuz. Nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Ayrıyeten çok güvenli bir internet sayfası da ayrıyeten. 10 binlerden fazla insan da buraya kayıt oldu. Ayrıyeten bu süre zarfı içerisinde tek yapmanız gereken Get Started bölümüne basarak arkadaşlar işleminizi oluşturmak. Oluşturduktan sonra burada sizlere yapmış olduğu ya da çalışmış oldukları firmaları da gösteriyorlar. Buradan detaylı şekilde bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İkincisi Payset. Payset'in tek bir dezavantajı var. Payset hesap açıp eBay'de ödeme almanızı da sağlıyor. Fakat bunların başlangıç fee'si var. Çok zor durumda olan arkadaşlar varsa 100-200 dolar gibi başlangıç bir fee'si oluyor. Bu parayı ödemek kaydıyla hesaplarınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani bu süreci size bırakıyorum. Payset'e de baktığınızda emin olun. Bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz ama benim önerim kesinlikle Airwallex tarafından olacaktır. Hesabınızı açtıktan sonra buradan login bölümüne gelebilir, işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci kısma. Şirketimizi nasıl kurarız? Yine para kazanma kutusunun içerisine geliyoruz. eBay yazılımlar bölümüne gelmemiz gerekiyor ya da yazılımlar bölümüne. Burada şirket kurma bölümü var. Şirket kurma bölümüne geldikten sonra buraya gelip arkadaşlar First Formation bölümüne gelebilirsiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki şirket kurmadan olmaz mı? Arkadaşlar artık yavaş yavaş bu süreci doğru ve düzgün yapanlar bu platformlarda sadece satış yapabileceği için eğer halihazırda bu imkanlarınız yoksa bence hemen yapın sonradan işler değişmeden. Böylelikle hem ticaretiniz hem de siz emin bir şekilde ticaretiniz ilerleyin. Sonra da günlük 10 binlerce pound para yapıp kazanıp satış yaptıktan sonra internette para yok diyen yorumlara bakın, gülün. Ben öyle yapıyorum. Çok eğlenceli. Size de tavsiye ederim. Şimdi çünkü bunu niye söylüyorum? İnternette para yok diye bir video ya da YouTube videosu çekip arka tarafta adresi başka yerden satın almışlar.
ya da adresi kafalarına göre koymuşlar. Babasının, annesinin, arkadaşının kredi kartını eBay ya da Amazon'a eklemişler. Göndermiş oldukları evrak belgelerinin çoğu eksik ya da yanlış. Şimdi böyle işlem yapıp da internette satış yaptım ya da yapamadım gibi şeyler vardı. Biraz düşünün mantıken. Yani sizce ne kadar doğru bir işlemler yapmışlar ki sonuçlar nasıl doğru olsun. Ama siz bu videoyu beğenip kanala abone olduğunuz için böyle güzel içerikleri izleyeceksiniz. Zaten sizlere bütün her şeyi adım adım anlatacağım. Ben yapsaydım yıllar önce nasıl yapardım? İşte böyle yapardım. Şirketimi kurardım. Bunu başka yerden kuramaz mısınız? Arkadaşlar tabii ki kurabilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde. Ama ben önerim en uygun fiyata burası veriyor. Package bölümüne geliyorum. Non-Residence Package bölümüne geliyorum. Buradan bana bir yıllıkta hem domain hem de ayrıyeten VAT numarası ve bankalar ve diğer şeyleri de sunuyor. Ve bir yıllıkta adres de veriyor. Bunlar çok da fiyatı da şuradan Elsa'da pakete. Non-Residence Amazon'da yapacaksanız Non-Residence, eBay'de ise Elsa'dır. Eğer VAT numarası istiyorlarsa Non-Residence'da kayıt olun arkadaşlar. Çünkü daha sonradan VAT için daha fazla para istenilebilir sizden, yani kayıt olmak için. O yüzden bu kısmı size bırakıyorum. Ama benim önerim kesinlikle non-residence olacaktır. 164 pound'a şirketinizi kurup bir yıllık adresinizi buradan alabiliyorsunuz. Bunun iyi avantajı ne? Şu sevkide size verdikleri şeylere bakın arkadaşlar. Neler sunuyorlar. Bunların hepsi sizlere ücretsiz olarak. Buraya kargonuz gelirse bir ofis adresiniz oluyor vesaire vesaire. Bunu bir danışman sizin için yaparsa sizden alacağı para, internetten araştırın, en aşağı 1000 pound. Yani internette İngiltere'de şirket açma diye yazın. 1000 pound'dan 500 pound'dan aşağı hizmet yok. Burada 160 pound'a Allah bereket versin. Hem de o kadar kolay bir şekilde size yardımcı oluyorlar ki canlı chat'e sorun. Eğer eğitim içerisindeyseniz ben gösterdim yok ben eğitim alamam diyorsanız da buradan canlı chat'e yardım ederek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yani kendinize güvenin. Ben İngilizce bilmiyorum diyorsanız da Türkçe sayemizde Türkçe çalışan da koymuşlar. Evet, Okyanus Akınyılmaz hesabına yorumu yapıyoruz ve bu dosyaya ulaşıyoruz dedikten sonra şirketimizi kurduk, banka hesabımızı açtık ve her şey mükemmel gidiyor buradaki senaryoda. Evet, gelelim işin sıkıcı tarafına. Bu şeylere rağmen biz işlemlerimizi yaptık ama eBay bize şöyle bir mesaj attı. Dedi ki, sevgili Akın, Bluecare ve Aqualine daha fazla o ayın 10'undan sonra çalışmayacak. Önümüzdeki yani bir ay gibi bir süremiz var. Bu sebepten kaynaklı diyor politikalarını ayarlaman lazım falan filan. Ve buraya geldiğimizde bize diyor ki bizim çalışmamızı istediği kariyer firmalarını gösteriyor. Burada diyor ki Akın diyor Royal Mail ile çalışabilirsin. İşte eBay'in çalıştığı Evri, Yodel, Parcel, Force, DPD, UPS, DHL, FedEx, UKME, TNT, Collect Plus, Impulse ve APC Overnight UK. Ağır kargolarınız varsa da Panther, Arrow ve diğer burada gördüğünüz firmalar eBay'de geçerli olacaktır. Tabii ki bu şimdi ne demek? Bu ne demek arkadaşlar? Çok net bir şekilde söyleyelim. Amazon'dan drop yapıyorsanız artık bitti demek. Bunun nasıl çözümlerini üreteceğiz? Şimdi sizlere bunları göstereceğim. Bildiğiniz üzere Tracker Face'te biz kargo numaralarını bu şekilde çevirerek on binlerce, yüz binlerce insanın hesaplarında ürünlerin çıkış yerlerinin nereden olduğunu göstermeden gönderdik. Fakat Tracker Face, Tracker Bot ve bunun benzeri olan yazılımların hepsi Bluecare üzerinden çalışıyordu. Bazıları da Aqualine ile çalışıyordu. Şimdi bunların ikisini kullanamayınca ne yapacağız? İlk önce içiniz rahat olsun, biz bu problemin çözümünü yaptık. Fakat bazı burada önerilerim olacak çünkü daha önümüzde bir ay var ve çok fazla panik yapmalık bir durum yok. Yani ne kadar da şey de olsa. Bunun bazı çözümleri var. Birinci çözümü, ben öğrencilerime depomu açtım. Bunu öğrencim olmak zorunda değilsiniz. Bu arada altını da çizerek söylüyorum ve ürünlerinizi bizim depodan çıktı olarak göndereceğiz hepsini. Ürünleriniz burada olması gerekiyor böyle bir senaryoda. Şimdi diyebilirsiniz ki o zaman işte oraya kargo gönderirse kar marjı vesaire düşer. Arkadaşlar emin olun piyasada on binlerce Amazon, eBay satıcısı gidecektir.
ve ortalık bize kalacak yani. Rahat olun. Öteki taraftaysanız zaten bence bu işi yapmaya niyet etmişsinizdir de yani hani bu ticaret yaptığımız için arkadaşlar böyle hani denemeye çalışanlar aradan ayrılacak. Bu işi gerçekten yapanlar burada kalacak. Zaten kimler olduklarını kendileri daha iyi biliyordur. Bunu niye anlatıyorum? Biz Trackerface'te bunun güncellemesine koyacağız. Şimdi eğer bu numaraları sisteme girdiğimizde ne olur? Herhangi bir şekilde eBay hala müşteri tarafından görülüyor. Fakat top rate seller olamıyoruz artık daha fazla. Çünkü kargo numaralarını eBay kabul etmiyor. Sistem koyabiliyorsunuz ama kabul etmiyor. Müşteri takip edebiliyor bu arada ürünü. Herhangi bir şekilde sorun yok. Fakat asıl problem şu. Top rate seller olamadığınız için arkadaşlar çok da böyle şey olmuyor. eBay geldiğinizde eBay top rate seller bölümüne geldiğinizde top rate seller olamamak kötü bir şey değil bu arada. Yani normal standart blow'da yeterli olacaktır sizin için arkadaşlar. Top rate'in biraz avantajı var işte kar marjı falan vesaire ama yani dünyanın sonu değil, olmasanız da olur yani. Keşke olsanız ayrı bir konu. Fakat bu numaraları şimdilik eğer siz çeviri yaparak koyacaksanız top rate seller yavaş yavaş düşecektir. Normal standart seviyede. Seviyede bir sorun yok ve hesaplar çok ciddi anlamda hala da para kazanıyor. Bazı çözümler yine eklendi. Q-Track gibi. Q-Track işte bir nevi Bluecare'la Aqualine'ın yerini alacağını düşündüğümüz bir kargo çeviri. Her nasılsa yine eBay buna da bazı yerlerde engel koyacak diye düşünüyorum. O yüzden bu böyle %100 bu olacak dediğimiz bir şey değil. Fakat eBay Aqua ya da Bluecare yerine şu an Q-Track tarafından kargo numaralarımızı kayıt alabilecek. Ama her nasılsa yine aynı şeyi söylüyorum. Sistem kabul etmeyecek, müşteri sadece görebilecek. Bu yüzden kargo oranları düştüğü için de hesabınızın seviyesi top rate ise ortalamaya geçecek. Onun altındaysa zaten düşmüyor. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken şey ürünlerin çıkış adreslerini doğru bir şekilde zamanında gönderip müşterinin hizmetlerine yardımcı olmanız. Yani ticareti doğru yaparsanız bu problemlerin çok da etki olmaz. Yani kargo numarası dünyanın sorunu değil. Eğer diğer işleri doğru yapıyorsunuz. Burada benim önerim şu olacak. Para kazanma kutusunun içerisinde arkadaşlar toptancılar var. Toptancılar İngiltere ve Amerika. Bu dünya toptancı listesi var. Ben eğitimde detaylı anlattım ama İngiltere'de böyle özel toptancılar var. Bu toptancılar ürünleri bir çıkış yerinden çıkartıyor. Amazon gibi 10.000 tane yerden değil. Hem daha ucuza satıyorlar hem de diğer şeyler yapıyorlar. Benim de açtığım aç ilk dükkana bak. Her neyse tamam. Böyle yerlerden ürün listelemesi yapabilirsiniz. Şimdi buradaki senaryoda asıl bu herkes bana yazıyor da eBay'in sahibi ben değilim. Keşke olsam ortaklarından bir tanesiyiz ama hisse sahibiyiz. Ama şey olarak söylüyorum. Ne derler? Alo eBay bak ne yapmayın çocuklar üzülüyor. Öyle bir şey yok ama burada tek bu problemin dünyasal bütün dünyada eBay'de satıcıların yaşadığı bir problem olduğu için herkes bana yazıyor. Arkadaşlar algı güzel bana güvendiğiniz için teşekkür ederim de dediğim gibi eBay'in sahibi ben değilim arkadaşlar. Yani bunu hepimiz çözmeye çalışıyoruz. Biz çözdük bu arada yani onun dediğim gibi öğrencilerim depomu açacağım, ürünlerini buraya gönderecekler. Diyecekler ki şimdi bu kar marjı o zaman düşecek. Arkadaşlar ürünleri indirimli şekilde alacağız. O zaman kar marjından daha çok para kazanacaksınız. Ben bunu yeni eğitimin içerisine ekleyeceğim. Oradan izlersiniz. Ama bakın burada diyor ki işte ürünler vesaire sorularını sormuşlar ve burada Aqualine ve diğer şeyler yazıyor. Buradan bakarsınız. Bu eBay'in kendi form sitesi. Peki. Şimdi yapmamanız gerektiğini düşündüğüm şeyler bazı akıllı arkadaşlar diyecektir ki size TrackTaco ya da bunun gibi benzer internet sitelerinden kargo çevirileri yapabilirsiniz vesaire falan diyecektir. Benim burada hesabım var mı? Her yerde var. Burada da vardır. Her neyse yoksa peki bu siteler ne yapıyor arkadaşlar? Ben onu anlatayım. Bu siteler bir nevi sahte takip numarası veriyor. Yani takip edilmeyen sadece takip numarası veriyor. Ve burada paketleri var. $25 biraz da pahalı açıkçası. Ama ne oluyor?
Nereden kargo numarası istiyorsunuz? China Post'tan buraya koyuyorsunuz. Track diyorsunuz. Size takip numarası veriyor. Buradan da insanlar takip ediyor ama eBay tabii ki bunu da desteklemeyecek. Yani bunu niye gösteririm? Yapmayın diye. Yapın diye değil. Çünkü yanlışı doğruyu bildiğiniz zaman ne yapacağınızı bilirsiniz. Ötekilerde sürpriz olmaz. Şimdi bu süreçte eminim ben hiç görmedim daha ama ilk YouTube videosunu dünyada ben çektim. Yani daha böyle ilginç bir şekilde o kadar eBay'i savunan ve iş yapan arkadaşlarımızın videoları nerede? Gösterin bir şeyler. Beni bekliyorlar. Çekin ki arkasından yine bak işte Q-Track çıktı Q. Hadi neyse tamam. Hadi. Burada yapacağınız şeyler arkadaşlar bakmak istediğiniz şirketlerin her zaman Trustpilot'tan da şeylerine bakabilirsiniz. Ne derler, detaylı olarak bakabilirsiniz. Bizim şirket var mı burada? Daha yok. Neyse. Güzel bir yorum yapın arkadaşlar buraya. Çıkıyor muyuz? Yok. Kripto şirketleri çıkıyor. Her neyse. Buradan şirketlere bakabiliyorsunuz. Puan ve diğer skorlarına bilginiz olsun arkadaşlar. Onun dışarısında dediğim gibi takip numarasında da çalışabileceğiniz kargo şirketleri burada güzel bir şekilde eBay belirtmiş ve bu kadar arkadaşlar. Evet, dediğim gibi bu şekilde yaparsanız artık çok rahat bir şekilde işlemlere ulaşabilirsiniz. Instagram'dan bana yazarsanız da böylelikle arkadaşlar dosyalara ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur bu video. Saat geç olduğu için gözlerim kapanıyor artık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.